Well, I just want to say how much I appreciate the opportunity to once again meet with my friend and colleague, Prime Minister Erdogan. I think it's fair to say that over the last several years, the relationship between Turkey and the United States has continued to grow across every dimension. And I find Prime Minister Erdogan to be an outstanding partner and an outstanding friend on a wide range of issues. Sayın Erdoğan'la bir kez daha görüşme fırsatı bulmuş olmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu dile getirerek başlamak istiyorum. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler giderek daha büyük bir boyuta ulaşıyor ve her birlikte işbirliğimizin büyüdüğünü görüyoruz. O nedenle kendisiyle burada buluşmaktan son derece mutluyum. We devoted a lot of this meeting to the issue of Syria, where the United States and Turkey have worked with a broad-based coalition, an international coalition of countries in the region as well as around the world who deeply object to the killings that have been taking place in Syria and are absolutely committed to trying to help those innocent civilians who are being killed by the Assad regime. And we are very much in agreement that there should be a process whereby a transition to a representative and legitimate government in Syria takes place. Biz konuşmamızın büyük bir bölümünü Suriye konusuna ayırdık. Suriye'de olanlarla ilgili hem bölgedeki koalisyonun hem uluslararası koalisyonun tutumundan bahsettik. Burada bu sürece yönelik eylemlere geçilmesi anlamında istişarelerde bulunduk ve kesinlikle yaşanmakta olan ölümlere karşı yapılması gereken şeyler var. Sivillerin öldürülmesi kabul edilemez. Bu anlamda geçiş sürecinde, meşru bir yönetime geçiş sürecinde de birlikte çalışmaya devam edeceğiz. So I express my thanks for Turkey hosting the next Friends of Syria meeting, and we worked on a common agenda in terms of how we can support both humanitarian efforts, political efforts, the efforts of Kofi Annan to bring about much needed change inside of Syria, and not only Prime Minister Erdogan but his entire team has shown outstanding leadership on this critical issue. Bu arada Suriye'nin dostları toplantısında İstanbul'da ev sahipliği yaptıkları için Türkiye'ye çok teşekkür ettik. İnsani yardımlar konusunda, Kofi Annan'ın çabaları konusunda verilecek olan destekten de çok mutluyuz. Benzer şekilde Sayın Erdoğan'la bu konudaki çabaları ele aldık. We also had the opportunity to discuss the issue of Iran and its nuclear program. I emphasized to the Prime Minister once again that I believe there is a window of time to resolve this question diplomatically, but that window is closing, and it's absolutely critical for us to be able to move forward in an effective way, in a serious way, in consultations and negotiations through the P5+1 and other channels to ensure that Iran abides by its international obligations, which also then confers upon it the right to engage in peaceful nuclear power. And I very much appreciated the Prime Minister's insights, obviously as a neighbor of Iran and as someone who's interested in seeing this issue resolved in a peaceful fashion. Evet, ele aldığımız diğer konulardan bir tanesi de İran'dı. İran'ın nükleer programı ile ilgili sonuç alınması için önümüzde bir pencere dönemi vardı. Bu pencere döneminin ve özellikle diplomatik girişimler için olan sürenin kapanmakta olduğunu düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili kesinlikle ilerleme kaydedilmesi ve etkin bir takım müzakerelere ulaşılması gerekiyor. Bu gerek P5+1 gerekse diğer yollarla yapılabilir. Sayın Erdoğan da bu konuya olan ilgisini gösterdi ve uluslararası camianın da bu konuda İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini biliyoruz ve komşu sıfatıyla Türkiye bu sürece son derece dahil barışçıl kullanımı destekler yönde sonlandırılmasını bekliyoruz. Beyond those two specific issues, we had a wide-ranging conversation about our continued support of counterterrorism efforts, including the efforts that are taking place in Turkey with respect to the PKK, where we are very supportive of
making sure that the kinds of terror attacks that we've seen in the past are not occurring. I congratulated the Prime Minister on the efforts that he's made within Turkey to protect religious minorities, and was pleased to hear of his decision to reopen the Halki Seminary. We discussed our joint NATO efforts and look forward to welcoming him to my hometown of Chicago to discuss the transition process in Afghanistan and provide support for an effort within Afghanistan so that they can provide for their own security and a stable government that's representative of its people and providing them with opportunity and prosperity. And we discussed some of the important humanitarian efforts that are being made jointly in places like Somalia. So the bottom line is that we have find ourselves in frequent agreement on a wide range of issues. Our discussions are frank and honest, and I very much appreciate our collaboration. And I also appreciate the advice he gives me, because he has two daughters that are a little older than mine. They've turned out very well, so I'm always interested in his perspective on raising girls. Evet, ana konumuz olan Suriye ve İran dışında tabii ki terörizm konusunu ele aldık. Terörizm konusunda özellikle PKK terörü ve buna karşı olan tutumumuz konusunda da uyumlu olduğumuzu söyleyebilirim. Bu anlamda yaptıkları çabalar nedeniyle Sayın Başbakan'ı tebrik ettim. Ayrıca Türkiye'deki dini azınlıklarla ilgili yapılan çabalar nedeniyle de tebrik ettim. Halkinin açılması noktasında. Bu arada kendisini Chicago'da yapılacak NATO zirvesi sebebiyle kendi şehrime davet etme fırsatım oldu. Bu bağlamda Afganistan'daki çabalar konusunu ve orada meşru bir sürece geçirmesinde, istikrarlı bir sürece temsiliyetçi hükümete geçirmesi sürecinde ele alacağız. Bu süreçte gördüğümüz her ikimizin de ortak bir takım amaçlar doğrultusunda çalıştığı, aynı şekilde Somali konusunu da ele aldık bu konuşmamızda ve ortak noktada olduğumuzu görmek, konuşmalarımızın gayet içten ve samimi bir zeminde tamamlandığını görmek benim için çok mutlu edici oldu. Sayın Başbakan'ın benimkilerden büyük iki tane kızı var. Bu çocukları nasıl yetiştireceği konusunda da kendisinden öneriler almaya devam edeceğim. Evet, değerli dostum, bana çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün çok verimli bir toplantı oldu. Öncelikle Suriye konusunu ele aldık. Geniş bir şekilde Suriye'yi değerlendirme fırsatımız oldu. Tabii 910 kilometrelik bir sınırı olan komşu ülkede olanlar gerçekten can yakıyor, bizleri üzüyor ve şu anda en önemli göç merkezi haline gelmiş durumdayız. Şu ana kadar ülkemize göç eden Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 17.000'i aşmış durumda. Tabii bir taraftan ciddi sayıda ölüm hadiseleri var. Artık helikopterlerle bombalamak suretiyle de yakmaya ve şehirlerde ölüm sayıları şiddetle artıyor. Buna tabii seyirci kalmak, bunu beklemek, buna müdahale etmemek mümkün değil. Bu bizim insani ve vicdani bir görevimiz. Bu konuda gerekli olanları uluslararası hukuk çerçevesinde yapmanın gayreti içerisindeyiz ve yapacağız. My dear friend Barak, thank you very much for a very fruitful meeting today. The first topic that we discussed was Syria. We extensively evaluated the situation in Syria. Of course, for a country like Turkey, which has a border of 910 kilometers with Syria, the events that are taking place in Syria is very close to us, and we feel it in our hearts, and we're very sorry to see some of the developments. Our country has become a center of migration in that more than 17,000 people have had to come over from the Syrian side to Turkey as a result of the events in Syria. And we also see significant number of people who are killed, and there seems to be continuous action in terms of bombing and burning cities and settlement areas by helicopters, and leading to more deaths. And of course, as human beings, people with conscience, we cannot remain a spectator to these developments, which are things that we have to be doing something about within the framework of international law.
Ve bu konuda düşüncelerimizin genel itibariyle örtüştüğünü görmek bizleri ayrıca memnun etmiştir. And I'm also very pleased to see that our views in general very much overlap on this subject. Tabii Suriye konusuyla bağlantılı olarak bölgede gerek İran gerekse Rusya Federasyonu ile ilgili, Çin'le ilgili tüm bu konuları da değerlendirme imkanımız oldu. We've also had an opportunity to talk about, with respect to Syria, again, developments in the region, Iran, Russia, and China in that context. Özellikle de Güney Kore dönüşü, İran ziyaretim ağırlıklı olarak o da Suriye ile ilgili olacaktır. Dolayısıyla bu konuda bence bir değerlendirmenin faydalı olacağı düşüncesindeydim ve bunu da değerlendirdim. On my return from South Korea, I will be visiting Iran, specifically on the issue of Syria, and I was hoping that we would have a chance to discuss that aspect as well, which we did today. Bu arada Irak'taki gelişmeler göz ardı edilemezdi. Irak'taki gelişmeleri de masaya yatıralım istedik ve Irak'taki gelişmeleri aramızda konuşma fırsatımız oldu. And there were also developments in Iraq which were important, which we wanted to discuss, and those have also been discussed in our meeting. Ve Irak'taki gelişmelerin barışa yönelik nasıl ivme kazanabilir? Bunun üzerinde durduk. We discussed about developments in Iraq to see how we can create greater impetus towards greater peace in Iraq. Temenni ediyorum ki gayretler Irak'taki barışın da bir an önce tesisine fırsat verecektir. And I'm hoping that all efforts will in the end help contribute to greater peace in Iraq. Tabii bölücü terör örgütüyle verilen mücadelede Amerika'yı yanımızda görmek bizleri ayrıca memnun etmiştir. We're also very pleased to see the United States standing with us in our fight against the separatist terrorist organization. Ve bu bölücü terör örgütüyle olan mücadelemiz zaten devam edecektir. Ama siyasi uzantılarıyla da müzakere etme şansımız mevcuttur. Our fight against the separatist terrorist organization will continue, but we also have possibilities to have discussions with the political extensions of this organization. Bu konuda Kıbrıs'la ilgili gelişmeleri değerlendirme imkanımız oldu. We also had a chance to evaluate the situation with respect to Cyprus. Temennimiz olur ki Kıbrıs'ta beklenen geleceği yakına çekeriz. Our hope is that we can achieve the desired future for Cyprus sooner. Tabii çok önem ifade ettiğimiz konu, değerli dostum Barak'ın göreve geldiği andan itibaren aramızdaki stratejik ortaklığa yeni bir ivme kazandırmak üzere model ortaklık adını vermiş olmasıydı. A very, very important point has been that from the moment Barak became president, we upgraded the status of our relations from a strategic partnership to a model partnership, which he also placed a lot of importance on. Ve aramızda yeni attığımız adımlarla birlikte model ortaklık sayesinde ticaret hacmimiz 20 milyar dolara 2011 sonunda ulaştı. And as a result of the steps we have taken within the context of this model partnership, our trade in 2011 reached $20 billion. Bu Haziran ayında Washington'dan sonra ikinci toplantı ülkemizde yapılacak. A second meeting after the first one that was held in Washington will be held in Turkey in June this year to talk about these economic relations. İnanıyorum ki bu yeni bir sıçramaya da fırsat verecek. Which in turn, in my opinion, will also lead to a significant increase once again in those relations. Ve 3 tane torunumun müjdesini verdim. And I have also told you about my children. Sayın Başbakan. Thank you very much. Sayın